Bir düşün. Birine hayır demek istiyorsun ama diyemiyorsun. İçinden net bir ses yükseliyor. Bunu yapmak istemiyorum. Ama ağzından çıkan şey şu oluyor. Tamam. Ve o an kendine rağmen bir karar veriyorsun. Peki neden? Neden bu kadar basit bir kelime, bu kadar zor? Çünkü mesele hayır demek değil. Mesele o kelimenin arkasındaki his. Çoğu insan şunu zanneder. Hayır diyememek bir karakter özelliğidir. Ama gerçek şu, bu bir alışkanlık. Daha doğrusu öğrenilmiş bir davranış. Ve çoğu zaman çocuklukta başlar. Bir çocuk düşün. Sessiz, uslu, sorun çıkarmayan, herkesi mutlu etmeye çalışan. Neden? Çünkü şunu öğrenmiştir. Sevilmek için uyum sağlamak gerekir. Karşı çıkarsam sorun olur. Hayır dersem sevilmem. İşte o an zihin bir kural yazar, uyum sağla, kabul edil. Ve bu kural büyüdüğünde de değişmez. Sadece şekil değiştirir. Artık çocuk değilsindir. Ama his aynıdır. Birisi senden bir şey ister. Ve senin içinde iki ses oluşur. Biri der ki, yapmak istemiyorum. Diğeri der ki, ya kırılırsa? İşte o ikinci ses. Seni yönetir. Çünkü insan beyni reddedilmeyi tehdit olarak algılar. Sosyal dışlanma. Zihnin için gerçek bir tehlikedir. Bu yüzden, hayır demek sadece bir kelime değildir. Bir risk gibi hissedilir. Peki bu risk ne? Sevilmemek, dışlanmak, yanlış anlaşılmak ve en önemlisi suçlu hissetmek. Evet, suçluluk. Hayır diyememenin en büyük nedeni budur. Çünkü bazı insanlar suçluluk duygusuyla büyür. Kendi ihtiyaçlarını seçtiklerinde kötü hissederler. Kendi sınırlarını koruduklarında bencil hissederler. Ve bu his onları durdurur. Peki neden? Çünkü bir noktada şunu öğrenmişlerdir. İyi insanlar başkalarını üzmez. Ama burada bir sorun var. Bu düşünce seni yavaş yavaş yok eder. Çünkü herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını unutursun. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendinden vazgeçersin ve zamanla şu cümleyi kurmaya başlarsın. Ben neden hep böyleyim? Aslında cevap basit. Çünkü buna alıştın ve alışkanlıklar fark edilmeden çalışır. Birisi senden bir şey ister. Zihin hızlıca hesap yapar. Reddedersem ne olur? Kabul edersem ne olur? Ve çoğu zaman en az riskli olanı seçer. Evet demek. Ama işin ironik kısmı şu. Kısa vadede evet demek seni korur. Ama uzun vadede seni tüketir. Çünkü her evet içinde küçük bir hayır bırakır. Ve bu birikir. Yorgunluk olur, stres olur, öfke olur. Ama çoğu zaman dışarı çıkmaz, içeride kalır. İşte bu yüzden hayır diyemeyen insanlar genelde sessizdir. Ama içlerinde büyük bir yük taşırlar. Peki çözüm ne? Daha güçlü olmak mı? Daha umursamaz olmak mı? Hayır. Çözüm fark etmek. Çünkü değişim farkındalıkla başlar. Şunu anlaman gerekir. Hayır demek kötü olmak değildir. Sınır koymak bencillik değildir. Aksine sağlıklı ilişkilerin temelidir. Çünkü gerçek bir ilişki zorunlulukla değil, seçimle devam eder. Eğer biri sadece sen evet dediğin için yanında kalıyorsa, o zaten gerçek bir bağ değildir. Bu yüzden hayır dediğinde insanların tepkisini görmek önemlidir. Çünkü bazı insanlar sınır koyduğunda değişir, mesafe koyar, rahatsız olur ve bu sana bir şey gösterir. Seni değil, senden aldıklarını seviyorlardı. Ve bu farkındalık kolay değildir ama gereklidir. Çünkü bazen insanların gerçek yüzü sen hayır dediğinde ortaya çıkar. Ve belki de en zor kısım şudur, ilk kez kendini seçmek. İlk kez istemiyorum diyebilmek. İlk kez suçlu hissetmeden sınır koymak. Başta zor gelir, garip hissettirir. Ama zamanla zihin yeni bir şey öğrenir. Hayır demek tehlikeli değil ve işte o an gerçek değişim başlar. Çünkü artık seçim yapıyorsundur. Alışkanlıkla değil, bilinçle. Ve belki de bugün kendine şu soruyu sormalısın.
Ben gerçekten istemediğim şeylere neden evet diyorum? Kimi kaybetmekten korkuyorum? Ve en önemlisi, kendimi kaybetmeye ne zamandır alıştım? Çünkü gerçek şu, hayır diyememek. Zayıflık değildir. Ama devam ettirmek seni yavaş yavaş tüketir. Ve unutma, insanların sana nasıl davranacağını belirleyen şey, senin neye izin verdiğindir. Ve bazen hayatında yapabileceğin en güçlü şey sadece tek bir kelimedir. Hayır.